Bir gün Ankara'dayım, bir kardeşim aradı. Dedi ki Mehmet çabuk koş buraya yetiş. Burada bir adam var dedi Zeki Bey. Sevdiğinden ayrılmış kıza sıkmaya gidiyor dedi. Ya dedim böyle basit mi dedim yani bir adama sıkılır mı falan. Dedi sen koş gel dedi ben sohbet ikna ettim dedi Hamdi. Koş gel buraya çocuk sıkmaya gidecek kıza dedi. Bir gittim. İşte oturduk abi çocukla. Ya kardeşim işte hayırdır derdin nedir şu nedir bu nedir abi. Çocuk abi anlatıyor. Ben de ona Risale-i Nur'dan gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsizce azap çekmektir dersini yaptım. Tabii ben bunu yaptım. Çocuk Cenab-ı Allah'a karşı çok saygısı, sevgisi, imanı olan bir kardeş. Ben bunu yaptıkça çocuk almaya başlıyor Kaan abi anlattıklarımı. Ben anlatıyorum çocuk alıyor, ben anlatıyorum çocuk alıyor. Abi çocukla kaç saat konuştuğumu hatırlamıyorum. Ama alıyor böyle Ersin. Anlattığımızı alıyor çocuk. Kaan abi konuştuk. En son bu arkadaş abi okey dedi. Benim problemim Allah'a uzaklığımmış dedi. Çocuk adım attı. Risale okumaya başladı. Derslere gitmeye başladı abi. Ve devamında orada böyle gençlerin toplandığı bir Risale-i Nur dershanesinde abi. Çocuk böyle demiş ki ben orada hizmet etmeliyim demiş Güven. Çocuğun hizmeti de çay dağıtma vazifesini almış abi. Demiş ki dershanedeki adamların çaylarını ben dağıtacağım. Böylece benim günahlarım silinecek demiş. Abi bu arkadaş bu kadar derdi, sıkıntıyı çekmese olmaz mıydı? Bu adamın hayatını hem dünyada hem ahirette birleştireceği insanı bulması için bu kadar dertleri çekmesi gerekiyor muydu? Bak bu soruları bir soralım abi. 2. Acaba bu çocuk çok dua etseydi bu dertleri yaşamadan hayırlı birini bulabilecek miydi evlenmek için? 3. Eğer evleneceği insan hayırsız biri ise Yusuf, dua ederek evleneceği insanı değiştirip daha hayırlı birisi yapabilecek miydi? Ben bu dert ve sıkıntıları az önceki kardeşimin derdi aşktı sevdam. Bu yüzden aşktan dolayı dedim. Sizin çekle probleminiz varsa kendinizin içini sıkan bir probleminizi düşünün. Sizin evladınızla probleminiz varsa sizi bugüne kadar en çok böyle ruhunuzu kerpetenle sıkar gibi Ersin bir derdin vardır. Dükkan batmıştır. Tam evleneceğin insanla orada nişana atmışsındır. Annen babanla yaşamayacağın bir olay yaşamışsındır. Ve bu yaşadığın olay İrfan sürekli aklına geldikçe senin ruhunu böyle azaptan azaba sürükler. Turgay abi bir hatıra düşündün mü? Vardır böyle bir derdin. Öyle bir derdini düşün. Yoksa çizgi film olacak dert. Kardeşim düşündünüz mü öyle bir hatıranızı? Dertli bir hatıranızı, dertli ve azaplı bir gününüzü düşünün. Ey insan! Bu arada çok net söylüyorum. Bu dersten sonra hayatınız değişecek. Hiç şaka yapmıyorum. Turgay abi hiç böyle bir ders dinlememiş olabilirsiniz. Tekrar söylüyorum hayatınız değişecek dersten sonra. Ey insan! Fatır-ı Hakim'in her şeyi bir gaye için yaratan Allah. Senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Hatırla ya. O anını hatırla Muhammed abi. Çekler birikti. Veyahut arzu ettiğin insanla evlenemedin. Veyahut başka problemlerin oldu. Yani o problemleri yaşadığın günlerde Mert nasıl sıkışıyor için? Dünyaya sığabiliyor musun? Uzayda tatil köyü olsa oraya gideceksin. Niye? Dünyada kimsenin eli kalbine yetmiyor. Çünkü hiçbiri senin kalbini yapan ve yaratan değil. Ders oturuyor mu? Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi. Of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde bir zerrecik, bir iş, bir hatıra. Baran düşünüyor musun o hatıranı? Askerlik günü olabilir, başka bir şey olabilir. İçinizi sıkan bir şey var. Bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir, değil mi? Zerrecik sıkıyor seni ya. Bak başka yere gidiyorsun. O da seninle geliyor. Çıkamıyor zihninden yani. Söküp atamıyorsun. Başka bir şehre taşınıyorsun. Ama zihninden sökemiyorsun yani. Bütün dünyaya gitme imkanın varken bir zerrecik seni boğuyor Aydın. Yaşadık bu günleri yani. Böyle dertli bir günümüz oldu. O günümüzü şu an hayal edin. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun. Acaba böyle deseydim o an değişir miydi? Acaba böyle yapsaydım bu olayı değiştirebilir miydim diye. Sürekli Turgay abi seni sıkan o hatıranı düşün. Bak insan doğmadan önce bir anne karnına sığar.
Doğduktan sonra koca dünyaya sığmaz. Ama ölünce yine minnacık bir kabire sığacak. Bir düşün, bu adamı koca dünyaya sığdırmayan şey nedir? Aşk. Ve insanın içinde böyle kara bulutlar gezen günlerde Turgay abi, gökyüzündeki mavi bulutlar o adamı ilgilendirmez. Çünkü içerisi kararmıştır. İçerisi kapanmış ve yaptığı işlerin hikmetli olup olmadığını bile göstermemiştir. O kadar dertli, o kadar kötü günler geçiriyor ki. Halis, dersimizin birinci parçasını şundan anlattık. Bizlerde bazen sıkıştığımız anlar ve hatıralar var. Mert, problem var mı burada? O hatıranı oluşturdum. Birinci parçada bunu anlattık. Bak, tekrar ediyorum, hiç dinlemediğiniz bir derse geçiyoruz. Hem senin, Kaan abi, bunun ve bütün buna benzer problemlerin çözümüne geçiyoruz. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki. Bak şimdi. Halis, ders burada kopacak. Latife ne demek? Bunu bugün unutmayacağız. Mert, latife manevi organ demek. Peki Kaan abi, latifeler ne işe yarar? Cenab-ı Allah'la iletişimimize, bağ kurmamıza yarar. Tekrar soruyorum Furkan, latife ne demek? Manevi organlarımız var bizim. Nasıl? Maddi kol kasınız kuvvetli olursa bazı şeyleri rahatça yerinden kaldırabiliyorsunuz. Doğru mu Kaan abi? Bu dertlere neden mukavemet edemiyorsun? Bu dertlere neden dayanamıyorsun Turgay abi? Senin latifelerin var. Mahsum, latife ne demekti? Manevi organlar. Onun ne işe yarıyordu? Allah'la bağ. Tekrar hatırlatacağım, mesele çok önemli. Latife ne demekti abi? Manevi organ. İki tanesini söyledim. Biri şayika, şevk veren demek. Yani yapmayı istemek veya istememek. Öteki sayika dedim, sevk eden demek. Bak şimdi. Ersin'in seçebileceği çok fazla alternatif vardı. Uğur, doğru mu? Evet. Ama Ersin bunların içinde bunu seçti ve gerçekten Halis bir mantığı yok. Yani hayattaki tercihlerimizin de böyle. Mesela bu ablayı seviyorsun evlenmek için Baran. Ama çok alternatifi var. Hatta diğer alternatif daha güzel. Ama niye onu seçtiğini tam içinden belirleyemiyorsun. Bak abi. Senin içindeki kuvve-i şayika denen, şevk denen latife. Yani ne demekti Ömer latife? Manevi organ. Allah'la bağ kuran manevi organın birden çalışıyor Ersin ve senin şeker seçebilmeni Hamza arzu ettiriyor. Ersin şunu da yapabilirdi değil mi? Kardeşim seçmiyorum, alın şekerinizi diyebilir miydi? Ersin'e şeker seçme duygusunu veren kuvve-i şayika. Bunu seçme isteğini verdikten sonra bu kasedeki diğer şekerleri değil de bunu seçmeye sevk edene Turgay abi kuvve-i saika, yani sevk eden latife deniyor. Eğer bir adamın latifeleri, ne demekti abi latife? Manevi organ. Letaif de aynı şeydir. Bir adamın Mert latifeleri Cenab-ı Allah'la iletişimdeyse, nasıl kol kasın kuvvetli, nasıl göz kasın kuvvetli, aynı şekilde Cenab-ı Allah'la bağın kuvvetliyse, bir gün hayatında yol ayrımları geldiğinde, bir işe atanacağında, bir üniversiteyi tercih etmen gerekeceğinde, etrafındaki alternatiflerden bir tanesiyle evlenmen gerektiğinde, yeni bir işe gireceksin ve birisiyle ortak olup olmaman gerektiğinde, çocuğun için bir gelecek tayin edeceksin, bunu yapıp yapmaman gerektiğinde, kararsız kaldığın durumlarda eğer Allah'la irtibatın sağlam bir kulsa, latifelerin açık olur ve kuvve-i şayika devreye girip bu işi yaptırıp yaptırmamayı seçerken, kuvve-i saika devreye girip hangisinin senin için hayırlı olacağını senin mantığın ve aklın idrak etmeden sana seçtirir. Latifeyi anlıyor musun abi? Bak, dua çok önemli bir güçtür. Birileriyle istişare, meşveret etmek, bunlar muazzam güçlerdir. Ama ben sana diyorum ki Cenab-ı Allah'la birebir iltibata geçeceğin latife diye bir mesele var. Ve yıllarca dua ettim. Allah'ım, böyle meseleleri neden ders kitaplarına koymuyorlar? Çok istiyorum. Bir lise talebesinin şöyle bir meseleyi bildiğini düşünebiliyor musun İrfan? Bak, bir insan o içinde hapsolduğu Kaan abi derdini bastırabilmek için sana geliyor, ona gidiyor, öbürüne müracaat ediyor. Binlerce sebebe başvuruyor. Halbuki bilse ki sebepler yalnız bir perdedir ve bütün bu sebebi senin o hayranlıkla izlediğin Tekvin-i Emirler mecmuasını, etrafında elinin yetmediği olayları ve hadiseleri yaratan bir zat var. Sen o zatı eğer razı edersen kuvve-i şayikan ile bir işi seçip seçmemeni
kuvve-i saykan ile seçeceksen hangi işin doğru olduğunu mantık çerçevende anlamasan bile sana yaratıyor. İşte ben o kulun gören gözü, konuşan ağzı, yürüyen ayağı olurum demek bu demek abi. Anlatabiliyor muyum? Nasıl ki Ersin'in seçtiği şekerin bir mantığı yok gibi sizin de diğer seçimlerinize bakın çok akıl idrak etmiyor. Neden? Çünkü Rıfat bu seçimleri yaptıran bizim latifelerimiz yani Kemal manevi organlarımız. Peki bu latifelerimiz yani manevi organlarımız ne işe yarıyordu abi? Cenab-ı Allah'la iletişime. Abi konu anlaşılıyor mu? Bak benim için hayati, benim hayatım değişti. Ben sizin de hayatınız değişir diye bunu paylaşıyorum Yusuf. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki. Onur anlaşıldı mı latife? Ne demekti? Bir daha alayım. Ne işe yarıyordu Onur? Allah'la bağ kurmaya. Teşekkür ediyorum. Bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Kaan abi. Şöyle yürüyorsun ya bir anda. Uf, içim daraldı. Bunu dediğiniz oluyor değil mi abi? Ya durduk yere neden daralıyor Hamdi? Ya abi bir şey olmadı. Aynı evimde oturuyorum. Aynı koltuğumda oturuyorum. Oluyor değil mi? Ya abi bir içim sıkıldı. İşte latifen o anda güçsüz düşüyor. Anladın mı olayı? Bir anda içinden bir şey yapmak geliyor. Neden? Latife açılıyor abi. Bir anda harama adım atabiliyorsun. Neden? Latifelerin tıkalı göstermiyor. Bir anda helale daha iştiyaklı davranıyorsun. Neden? Latifelerin açık. Birilerini buraya sohbete getirten kuvve-i şahika, öbürlerini evde ya dur dinleneyim dedirten kuvve-i şahika. Acaba hangisi açık hangisi tıkalı? Konu oturuyor mu? Ne kadar önemli bir şey. Bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde değil mi Kemal? Kuvvetli bir boyun yapılı baş kaldırır. Göz bir saçı kaldıramadığı gibi. Göze bir saç gelse rahatsız eder değil mi? Bu cümle ne demek istiyor? Şunu demek istiyor Baran. Sizin kol kasınıza bıçak girip çıksa belki bazı tedavilerle eski haline gelebilir Mert. Ama bazen bu latifenizi bir cümleyle öldürüyorsunuz, bir cümleyle. Masada fark etmiyorsun ya. Gündeme laf sokacağım diye Kur'an kurslarına laf sokuyorsun. Gündeme şuna buna laf edeyim diye tutup bir tane cami imamı bir hocamıza yanlışlıkla laf ediyorsun. Bunu yapan çok kardeşim var. Namaz kılmıyorsun diye namaz kılan birine yanlışlıkla laf ediyorsun. Tenkit ediyorsun. Bunlar ne yapıyor? Bir kıl tanesi nasıl gözü rahatsız eder? Senin bir cümlen komple o latifeni öldürüyor. O latife bir saç kadar bir sıkleti yani gaflet ve delaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Şimdi abi baştan alıyorum. Latife ne demekti Onur? Manevi organ. Ne işe yarıyordu Onur? Allah'la bağ kurmamıza yarıyor. Bak şimdi abi. Bir insanın genelde hayatını neye adadığına bakalım. İrfan ahir zaman çocuklanır mıyız biz? Evet. O zaman ömrünü Uludağ'da bir kışlık, Antalya'da bir yazlığa adayan çok insan vardır. Doğru mu abiciğim? Şimdi ben diyeyim ki sen 30 yıl daha yaşasan. Uludağ'da kışlığına bir hafta git, Antalya'da yazlığına bir hafta git. Hadi diyelim onlara 15 gün. Kabul mü? Senin toplam yılda gidebileceğin 15 gün. Sen 30 yıl daha yaşayıp 30 yıl daha gitsen toplam 450 gün tatil yapayım, kendime adayım, bunun için sohbetlere gitmeyeyim, Kur'an okumayayım diye ahiretini yakıyorsun. Değer mi Halis? 450 güncük Uludağ'da bir kışlık, Antalya'da bir yazlık için ahireti yakmaya. Halbuki bir adam 5 vakit farz namazı kılsa günde 25 dakika sadece farz namazları Kaan abi. Düşünebiliyor musun? Haftada 3 saat yapıyor abicim. Ayda ne yapıyor? Yarım gün. Yılda 6 gün. 30 yıl daha yaşasan abi 180 günle bu latifelerini öldürüyorsun. Niye? Çünkü latifenin gıdası dünya metaları değil Turgay abi. Arabanı istediğin kadar değiştir. İstediğin kadar ev yatırımı yap. Senin latifelerini açmaya yaramayacak. Aksine vermek senin latifeni açacak. Nasıl ki body sporu yaptığınızda. Doğru mu ya? Hatırlıyor musunuz Ersin yaptığınız günleri? Tam böyle abi 10. şeye gelmeden önce son 8, 9, 10'da böyle iyice bir yanar o kas. Tam o yanma anları ne demek? Gelişme evresi daha güzel başlıyor demek. Doğru mu Kaan abi? İşte yüreğindeki cömertliğe de bunu yapacaksın. Cenab-ı Allah'ın yarattığı bu manevi organlar neydi isimleri? Latife. Bunları dünya malıyla dolduramazsınız. Aksine
dünya malından sıyrılmadan yaşatamayacaksınız. Bak Turgay abi, çok kötü bir şey anlatacağım. Kırık bir kol 3 hafta alçıda kalsa, bu kol güven çıktıktan sonra eski gücüne gelmesi için 3 ay rehabilitasyon veriyorlar. Doğru mu İrfan? 3 ay antrenman yapıyorsun. Peki senin bu bahsettiğim latifelerin var ya hoca, bunların dirilmesi için hala kendini kampa almayacak mısın? Ya benim kardeşlerim 10 saat film izleyebiliyor Kemal. Ama neden 1 saat Kur'an okuyamıyoruz aralıksız? İrfan, latifelerimiz ölü, tıkalı, müsaade etmiyor. Malayane işlere açıksın ama Kur'an'a, hizmete, ya Resulümün bir hayatını okuyayım. Bunlara Eyüp neden vakit ayıramıyoruz? Eyüp, piyano çalabildiğin ahenkte Resulünü anlatabiliyor musun? Anlatamıyorsan latifelerin tıkalı demek kardeşim. Daha kötüsünü anlatayım mı? Hazır mısın Turgay abi? Bir boksör sürekli aynı gözüne yumruk yese, 7 kapandı, 7 işin sonunda kör olur mu olmaz mı? Olur mu? Olur değil mi? Ben de diyorum ki sizin bu latifeleriniz var ya, az önce ikisinin ismini verdim, saika şaika. Bunun gibi diğer latifelerinizi hala dünya ile doyurmaya çalışırsanız, gözünde aynı yere yumruk yiyen boksör gibi Turgay abi, işin sonunda latifen ölecektir. Bak size 1-2 latife daha söyleyeyim. Bak bizim işaret diye bir latifemiz var. Ne demek biliyor musun Turgay abi? Bir işarette hakikati anlayan damar. Böyle bir manevi organımız var bizim ya. Farkındaysak neden Kur'an'la beslenmiyoruz? Neden ihya etmiyoruz İrfan? Neden hayatlandırmıyoruz bunu? Bizim abi sünuhat diye bir latifemiz var. Kalbe gelen mana demek. Bizim sariha diye zihne gelen fikir. Hani adam şunu diyor ya. Aklıma şimdi geldi. Abi niye 10 dakika önce gelmedi? Soruyorum. Niye şimdi? O latife o an açıldı. Latife neydi abi? Cenab-ı Allah'la bağı kuran manevi organ. Şimdi Turgay abi, bana kemik soruyu sorman lazım. Kemik soru şu. Mehmet, latifeyi anlattın mı? Anlattık mı abi? Ne demekti abi latife? Manevi organ. Ne işe yarıyordu abi? Allah'la bağ. Şimdi bu latifeler ölür diye bir de onu anlattık. Doğru mu abi? İyi de latife ölürse ne olacak? Doğru mu İrfan? Bu soruyu sormamız lazım. Yani ahirete bakan yönü nedir bunun? Şimdi dünyada yaşayan bir insan 4 tane organını versem, dil organını alsam. Bak düşün, tat alma barkodu ya. Senin dilin için milyarlar harcıyoruz değil mi abi? Ekmek kadayıfı ayrı, köftesi ayrı, kebabı ayrı. Bir insan için sanattır yani kendi beslenmesi. Tuzu az fazla olsa insan hassaslaşır. Ya dur şuna bir bak der. Neden? Bizim tat almamızı sağlayan muazzam bir organ. İster miydin Kemal? Ben bu dünyada 4 tane organını vereyim. Gözünden lezzet al, kulağından lezzet al, burnundan lezzet al, dokunmadan lezzet al ama dilini söküp alayım. Böyle bir yaşama razı olur musun Kemal? Aynen öyle de. Eğer bu manevi organ dediğim latifeleriniz ölmüşse, ölmeye yüz tutmuşsa Turgay abi, ahirete bir gideceksin. Aynı telefonun sim kartının çıkıp hiçbir işe yaramadığı gibi ne oluyor artık? Fotoğraf makinesi, hesap makinesi ama uyduyla bağı kesiliyor. Latifen öldüğünde de Allah'la bağ keseceğinden dünyada 4 organ kullanıp birini kullanamayan adamın bahtsızlığı gibi sen de ahirette 100 farklı organdan lezzet alacakken artık 5 tane, 10 tane, 20 tane organdan lezzet alabileceksin. Latife bu yüzden bizler için hayati önem taşıyor. Şunu bilen bir adam, Turgay abi, ben saika, şaika ve diğer bütün manevi organlarıma besin takviyesi yapsam, bunun besin takviyesinin bir yolu var abi. Allah'ın razı olması. Allah'ın razı olacağı hareketleri yapmak. Böyle bir durumda artık sebepler bir insanın gözüne tamamen perde gözükür. Ve şunu der Kemal. Azizim, insan nasibinden öteye gidemeyeceğini bildiği halde neden üzülür ki? Dertlerinizin yolu burada işte Turgay abi. Ve benim bahsettiğim olaylar, arkamda bir okyanus var Turgay abi. Elimi daldırıp yüzünüze su atıyorum. İşin daha derini bu kitaplarda abi. Madem öyledir, hazır et. Dikkatli bas. Batmaktan korkma. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan bu büyük letaiflerini onda batırma.
Ya